Herkese merhaba. Bu videomda görmüş olduğunuz çantamın yapımını anlatacağım. Çantamı koton iple hazırladım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Arkası da yine aynı şekilde örüldü. Yan tarafında ise ikili trabzan örerek bir yan parça yaptım yan tarafına. Dediğim gibi çantamı koton iple hazırladım. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz kağıt iplerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz makrame iplerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi koton iplerle örgünüzü yapabilirsiniz. Yapımında yaklaşık 300 gram kadar ip kullandım ve örerken 3 numara tığla ördüm. Fakat siz ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Anlatımdan yararlanarak dilediğiniz ölçülerde çantanızı örebilirsiniz. Çantamın genişliği şu şekilde ölçtüğümde 39 santim, yüksekliği ise taban dahil 34 santim. Bununla ilgili tüm detayları videomda verdim. Yine sormak istediğiniz farklı şeyler olursa videomun yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorulara en kısa sürede dönüş yapıyorum. Küçük bir hatırlatma yaparak hemen anlatıma geçmek istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Ayrıca beğeni bırakarak ve yorum bırakarak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımın linkini ise videolarımın açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan beni takip alırsanız çok sevinirim. Şimdi anlatımıma geçmek istiyorum. Çantamızın yapımına gövde parçamızın örmesiyle başlayacağız. Bir parçasını tamamladım. Diğer parçasını da sizinle birlikte tamamlayacağım. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Parçamızın örme işlemine bakın. Şuradan başlayacağız. Küçük yelpazelerden oluşuyor çantamızın modeli. 4 farklı renkte renk geçişleri yaptım ama tek renk de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi koton iple hazırlamıştım zaten. Ben bu çantamı 61 zincir çekerek yaptım ama siz dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Sonrasında bir sırada sık iğne ile kenar dönmesi yaptım. Şimdi kenar dönmesi yapılmamış haliyle genişlik ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Size dediğim gibi ona göre zincir sayınızı belirlersiniz. Çantamın genişliği 31 santim. Şimdi hemen yapımına geçelim. Ben çantamın yapımına başlarken sizler de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi zincir çekmeye başlıyoruz. Dediğim gibi 61 adet zincir çekeceğim. Ama burada küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. Siz benimle aynı ölçülerde yapmak istediğinizde lütfen 61 adet zincir çekin. İpimin kalınlığını da bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Dilerseniz kağıt iplerle de yapabilirsiniz. Rafya iplerle de yapabilirsiniz. Makrame iplerle de olur. Şimdi 61 adet zincir çektikten sonra şöyle örneğimi de masama alayım. Şimdi bakın zincir çektiğimiz yer burası. İlk sıramızı bu şekilde öreceğiz. İlk sıramızda şurada bakın boşluklar var. Bu halkalarımızı yapacağız. Şimdi 61 zincirden sonra 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum başlangıçta. 4 zincir çektikten sonra 61. zincire atlıyorum. 60. zincire atlıyorum ve 59. zincire batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekeceğiz. 2 tane zincir boşluğumuzu atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2 boşluk atlıyoruz. Üçüncüye batıp direkt batıyorum bakın. Bir tane sık iğne. Bu şekilde küçük halkalar yapıyoruz. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 2 boşluk atladım. Üçüncüye batıyorum. Tığıma ilmek dolamadan direkt battım. Tığımdaki 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak bir adet sık iğne yaptım.
Bu şekilde toplam 20 adet halkamız olacak. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde bitiyor. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Sık iğne. Sıra sonu bu şekilde bitecek. Şimdi ikinci sıramıza geçiş yaparken 20 tane bakın halka yaptık birinci sıramızda. İkinci sıraya geçerken 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Hemen şuradaki en son yapmış olduğumuz sık iğnenin içine batıyoruz. Tığıma ilmek doladım. Tığımdaki 2 ilmeği tek seferde, 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak bir adet ikili trabzan yaptım. Zincir çektiğim yerdeki sık iğneye battım. Şimdi hemen şurada 3 zincirlik bir boşluğumuz var. Ortadaki ikinci zincirin içine batıyorum. Direkt battım, bakın tığıma ilmek dolamadım. Bir tane sık iğne. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Şuradaki iki boşluğun ortasındaki sık iğneye batarak bir adet ikili trabzan. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Yelpazelerimizi yapıyoruz. Tekrar aynı sık iğnenin içine batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan. Bakın küçük yelpaze yaptık. Şuradayız artık. Şu noktada. Şimdi tığımıza hiç ilmek dolamıyoruz. Şurada zincir boşluğumuz var bakın. İkinci zincirimize batıyoruz. Bir tane sık iğne. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. İki boşluk arasındaki sık iğnenin içine batıyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak ikili trabzan. Son ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine şu 3 zincirimizin ikinci zincirine batarak sık iğne yaparak yelpazemi buraya bağlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Son yelpazemi yaptım. Şurada ne yapmıştık? 4 zincir çekerek bir boşluk oluşturmuştuk. Şimdi ikinci zincirine batıyorum. Bakın 1, 2. İkinci zincirine batıyorum. Bir tane sık iğne. Burada başlangıçta neyle başlamıştık? 2 tane ikili trabzanla başlamıştık. O zaman bitişimizde 2 tane ikili trabzanla olacak. Tığıma ilmek doluyorum. Şurada dipte ne yapıyorduk? Ara boşluklarda 2 tane zincir bırakıyorduk. Şurada bakın zincir, 3 zincir çekip arada 2 tane zincir atlıyorduk. Burada da aynı mantık. 1, 2, 3. zincir bizim batacağımız nokta olacak. Nereden sayıyorum bakın. 1, 2 ve 3. 3. zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan, aynı başlangıçta olduğu gibi. Şimdi 2 sıramızı ördük. 3. sıramızı da öreceğiz. İlk önce 3 zincirlik halkalar oluşturuyoruz. Sonra yelpazemizi yapıyoruz. Bütün örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi başlıyoruz tekrar. 1, 2, 3. İlk sıramızda başlangıçta 4 zincir çekmiştik ama buradan sonra artık hep 3 zincir. Geriye dönüyorum. Nereye batacağız? 1, 2, 3. 3 tane yelpazemizi yapmak için 1, 2, 3. Yelpazemizi yapmak için 3 adet ikili trabzan yapmıştık. Ortadaki ikinci ikili trabzanın tepesine batarak bir tane boşluk yapıyorum. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum tekrar. Diğer yelpazeme geçiyorum. İkinci ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Direkt batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Diğer yelpazenin ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3.
Yine ortadaki ikili trabzana battım. Şimdi sıra sonundayız. Sıra sonunda neyimiz var? 2 tane ikili trabzanımız. En baştaki ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine buraya halkamı oluşturmuş oluyorum burada. Başlangıçta kaç tane halkamız vardı? 1, 2, 3, 4, 5. Burada kaç tane halkamız oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane halkamız oldu. Şimdi çantamın üzerinden anlatacak olursam 61 zincir çekerek 20 tane halka oluşturdum ilk sıramda ve 19 tane yelpaze yaptım. Yine 3. sıramda da aynı 20 tane boşluk ve 19 tane yelpaze. Bu şekilde ilerledi. Şimdi son bir sıra daha göstermek istiyorum. Şimdi yelpaze kurulumuna geçeceğiz yine. 1, 2, 3. 3 zincir bizim ilk trabzanımız oluyor. Geriye dönüyorum. 4. sıramıza geçiş yapacağız. Hemen çekmiş olduğumuz 3 zincirin bakın dibindeki sık iğne, yani en son yaptığımız bir alt sırada en son yaptığımız sık iğnenin içine batarak bir tane daha ikili trabzan. Şu 3 zincirin ikincisine batıyordum. Hemen önündeki bakın. Hemen ilk gelen zincir. İkincisine batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi yelpazemizde sıra. Tığıma ilmek doluyorum. Şuradaki iki boşluk arasındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. Yelpazemi yapmış oluyorum. Bu yelpazemizi nereye bağlıyorduk? Şu 3 zincirimizin ikincisine sık iğne ile bağlıyorduk. Şimdi yelpazemizi yapıyoruz. İki boşluk arasındaki sık iğneyi geçerek 3 tane ikili trabzan. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde. Sonrasında yine 3 zincir çekerek halka oluşturacağız. Bu şekilde tüm çantamızın gövdesini öreceğiz. Başka da farklı bir işlem yok. Şimdi yeşil rengimden 3 adet yelpaze sırası yaptım. Sonra kırmızı rengime geçtim. Şimdi renk geçişini göstermek istiyorum. Yeşil rengimle 3 sıra yelpaze yaptıktan sonra bir sırada diğer renklerle yelpazeler oluşturdum. Toplamda 6 sıra örmüş olduk yeşil rengimizi. Bir sıra halka, bir sıra yelpaze, bir sıra halka, bir sıra yelpaze. Bu şekilde toplam 6 sıra ördük ve 3 sıra yelpaze elde ettik. Diğer renklerimizle de 2 sıra ördük, bir sıra yelpaze elde ettik. Şimdi renk geçişini göstermek istiyorum. Son yelpaze sıramı yaptım. Toplam 6 sıra örmüş oldum. Şimdi ne yapacağım? Bakın zincirimin dip noktasına batıyorum şurada. 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci trabzanımı son 2 ilmeğini boşaltmadan ne yapıyorum? Diğer rengime geçiş yapıyorum. Son 2 ilmeği diğer rengimle boşaltacağım. İpimi aldım. Bakın kalan 2 ilmeği de sarı rengimle boşalttım. Şimdi burada yeşil rengimi kopartmıyorum. Fakat şurada bir düğüm atacağım. Şöyle bir kat düğüm atıyorum. İstediğiniz şekilde düğümleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorduk? Halkalarımızı oluşturmak için 3 zincir çekiyorduk. Geriye dönüyorum. Yelpazemizdeki ikinci trabzanımızın tepe boşluğuna batıyorduk. Bir tane sık iğne yapıyorduk. Yine aynı şekilde. 3 zincir. Yine ikinci trabzanın tepe boşluğu, bir halka. 3 zincir. İkinci trabzanın tepe boşluğu, bir tane sık iğne ve halkamızı, boşluğumuzu oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. En son yelpazemizdeki ikinci trabzanımızın tepe boşluğuna da batarak bir tane sık iğne yaptım. Şimdi son 3 zincirimi çekiyorum. En baştaki ikili trabzanın tepe boşluğuna batarak bir adet sık iğne yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum.
Şimdi burada ne yapıyorduk? 3 zincir. Geriye dönüyorduk. 3 zincirimizin dip boşluğundaki sık iğneye batarak bir tane ikili trabzan yapıyorduk. Şu zincirimizin üzerindeki ikinci zincire batarak bir tane sık iğne. Şimdi yelpazemizi oluşturacağız. Tığıma ilmek doladım. 2 boşluk arasındaki sık iğneye batarak 3 adet ikili trabzan. Tığıma bir kez ilmek doluyorum ve 2 seferde tığımı boşaltıyorum. Bakın. Şimdi ikinci zincire batıyorum ve yelpazemi sık iğne ile buraya bağlıyorum. Tekrar yelpaze yapacağız. Tığıma ilmek doladım. 2 boşluk arasındaki sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar aynı şekilde bir adet daha ikili trabzan. Son ikili trabzanımı da yaparak yelpazemi tamamlıyorum. İkinci zincire sık iğne ile batarak yelpazemi buraya bağlıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Sonra yeşil rengimize geçiş yapacağız. Son kez onu göstermek istiyorum. Sıra sonuna geldiğimizde şu ipimizi aralardan gizleyeceğiz. Zincirlerimin arasından bir miktar yürütüyorum. Şimdi yelpazelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Ne yapacağız? Şuradaki çekmiş olduğumuz 3 zincirin dip boşluğuna batacağız. İki adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci trabzanımın 2 ilmeğini boşaltıyorum. Son 2 ilmeğini de yeşil rengimle boşaltacağım. Hemen 3 zincir çekiyorum. Halkalarımızı yapmak için sarı ipimizden bir miktar bırakıp şurada yine trabzanların tepe boşluğundan biraz yürütüyorum. Araya gizliyorum. Şimdi artık sadece yeşil rengimle öreceğim. Gövde parçamı tamamlayacağım bu şekilde. Toplam 6 sıra örüp alt sıralarda olduğu gibi 3 sıra yelpaze yapmış olacağım. Bu şekilde sonrasında artık çantamın gövdesini tamamlamış olacağım. Gövde kısmını tamamladıktan sonra bir sıra kenar dönmesi yapacağım dediğim gibi. Şimdi tamamlayıp onu göstermek istiyorum. Çantamın gövdesini örme işlemini tamamladım. Bir parçasını zaten örmüştüm. Bakın. Şimdi yükseklik ölçüsünü de paylaşayım. Kenar dönmesini yapmadan. Genişliğini zaten paylaşmıştım. Yüksekliği şöyle göstereyim. 30 santim. Henüz kenar dönmesini yapmadık. Şimdi bir sıra sık iğne ile kenar dönmesi yapacağım. Ağız kısmını bu şekilde bırakacağım. Şöyle bakın. 4 tane farklı renk geçişi yaptım araya. Siz dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Dilediğiniz renklerde, dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi hemen örgü işlemimi bitirdiğim noktada ne yapacağım? Bir zincir çekeceğim. Şu detayı da belirtmek istiyorum. Çantanın dilerseniz bu yüzeyini de kullanabilirsiniz. Burası bakın biraz daha dışarıya doğru çıkık, yani kabartılı. Burası şöyle. Ben bu tarafı kullanmayı tercih ettim. Şuralardan da anlayabilirsiniz bakın. Hangi tarafı kullandığımı. Burası zaten biraz daha kabartılı. Dışarıya doğru şöyle. Şimdi ben bu tarafı dediğim gibi dış yüzey olacak çantamın. Hemen örme işlemini bitirdiğim yerde bir zincir çektim. Şurada trabzanların üzerine sık iğneler yaparak kenar dönmesi yapacağız. Şimdi bakın ilk trabzanın hemen yan boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Yine aynı trabzanın farklı bir ilmeğine tekrar batıyorum. Bir tane daha sık iğne.
Şurada ise ne yapmıştık? Zincir çekerek boşluklar oluşturmuştuk. Bu zincirlerin şurada dip boşlukları var. Şuradaki her iki trabzan sırasının birleştiği nokta gibi duruyor. Oraya da batıyorum. Bir tane sık iğne. Alt sıradaki trabzanın yan boşluğuna geçiyorum. Bir tane sık iğne. Yine aynı trabzanın üzerine bir tane daha sık iğne. Yani her trabzanın yan boşluğuna 2 adet. Şurada bakın zincir çekerek halkalar yapmıştık. O zincirin başlangıç noktası var şurada. Her iki trabzanın birleştiği nokta. Oraya da batarak bir tane sık iğne. Burada sık iğnenizin bir standardı yok. İstediğiniz sayıda batabilirsiniz. Önemli olan genişleme ve kasma olmasın. Benim için bu kadar sık iğne sayısı yeterli oldu. Şimdi şu köşeye kadar sık iğne yaparak geliyorum. Sonrasında dönme işlemini göstereceğim ve şuradaki sık iğne sayımı göstereceğim. İlk kenarımın sık iğnelerini tamamladım. Nereye geldik? Taban kısmına geldik. Şurada başlangıç noktasında zincir çekerek dönüş sağlamıştık. Hemen bakın şurada ilk zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu kenarımın son sık iğnesi oluyor. Şimdi taban kısmındayız artık. Şu boşluğun içine 3 adet sık iğne yapıyorum. Zincirin içine batmadım. Direkt boşluğa battım bakın. Şimdi burada dönüşü rahatlatmak için 3 tane sık iğne yaptık. Şu yelpazenin dip noktasındaki bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. 2 zincir çekerek şurada 2 zincirlik boşluklar bırakmıştık. Oraya 2 adet. Yelpazenin dibindeki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne. Zincir boşluklarına 2 adet sık iğne. Yelpazenin dip boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Zincirlerin içine, zincir boşluklarına ise 2 tane sık iğne. Bu şekilde diğer köşeye geliyorum. Sıra sonunda şuradaki bakın son zincirin içine 3 adet sık iğne yaparak buradaki dönüşte rahatlatmış olacağız. Sonrasında yukarıya kadar yine sık iğne örmeye devam edeceğiz ve kenar örmemizi tamamlayacağız. Şimdi çantamın yan parçasını nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Bunu alıyorum. Bunu sonrasında tamamlayacağım ve birleştirme işlemini göstereceğim. Şimdi yan parçam için şöyle ikili trabzanlarla ördüğüm bir parçam var. Yapımı çok basit. Sık iğne örerek de yapabilirsiniz. Genişliğini paylaşmak istiyorum hemen. Ve bir sıra sık iğne her bir tarafına kenar dönmesi yaptım yine. Bu şekilde genişliği 7 santim. Toplam 76 sıra ikili trabzan ördüm. Tabii ki bu uzunluğu neye göre belirliyorum? Çantamın kenar ölçülerine, gövde parçalarının kenar ölçülerine göre belirliyorum. Şimdi bunun ölçüsünü de paylaşacağım. Uzunluk ölçüsünü. Uzunluk ölçüsü ise 90 santim. Şöyle 90 santim. Dediğim gibi uzunluğu belirleyecek olan çantamızın gövde parçası. Çünkü üç kenarına şu şekilde ağız kısmında tabii ki herhangi bir şey yapmıyoruz. Şöyle dikeceğiz. Taban kısmına da dikeceğiz. Bu şekilde etrafını bu parçamızla çevireceğiz. Şimdi bunu nasıl yaptım onu göstermek istiyorum hemen bu parçamı. Dediğim gibi ikili trabzan yaparak ördüm. Zincir çekerek başlıyoruz. 12 adet zincir çektim. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. 12. zinciri atlayıp 11. zincire batarak bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincire geçiyorum. İkili trabzan. Çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte toplam 12 adet ikili trabzanım olacak. Tığıma ilmek doluyorum.
zincirime batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Sadece trabzan öreceğiz. Yan parçanızı istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz. Şimdi ikili trabzanlarımı ördüm. 3 zincir çekiyorum tekrar. İkinci sıraya geçiş yapacağız. Geriye dönüyorum. 3 zincirlik trabzanımın dip noktasına değil, ikincisine batıyorum. Zaten burada 3 zincir çekerek bir tane trabzan yaptık. İlk boşluğu atlayıp ikinciye batıyorum. Mantık şu. Her sırada 12 adet ikili trabzanımız olacak. Üst sıraya geçişi ise 3 zincirle sağlıyorum. Buradan sonra aslında göstermeme gerek yok. Yine sıra sonunda 3 zincir çekeceğim. Üst sıraya geçeceğim. 12 adet ikili trabzan yapacağım. Biraz daha örüp kenar dönmeyi gösteriyorum. Bir miktar parçamı ördüm. Genişliğini de göstermek istiyorum. Sanki bu küçükmüş gibi duruyor. Bakın. Şöyle tuttuğumda ne kalıyor? Kenarlardaki sık iğne boşluğumuz kadar bir boşluk kaldı. Bitiş noktası burası. Verdiğim ölçülerde genişlik 12 tane ikili trabzanla ördüm. Şimdi kenar dönmesini nasıl yapıyorum? Dediğim gibi ben 76 sıra ördüm ve 90 santim uzunluğa ulaştım yan parçamda ama önemli olan sizin çantanızın 3 çevresinin uzunluğu. O yüzden o ölçüyü baz alarak bu yan parçanızı örerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bitirdiğim noktada bir zincir çekiyorum. Trabzanımızın yan tarafına bir tane sık iğne. Aynı trabzan üzerine ilmeklerin arasından geçiriyorum tığımı. Yine bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi gövdede ne yaptık? Arada zincir boşluğumuz vardı. Ya zincir çekerek halka yapıyorduk. Onun bir dip boşluğu vardı. Ben o araya da batıyordum ama burada öyle bir işlem yapmayacağım. Her bir trabzanın üzerine 2 adet sık iğne yapmam benim için yeterli oldu. Ama yetmiyorsa eğer bu kısımda bir kasılma oluyorsa 3 tane de yapabilirsiniz. 4 tane de tamamen sizin tercihinize kalmış. Herkesin el gevşekliği ya da sıkılığı aynı olmuyor. Şimdi bakın yine trabzanın alt sıradaki trabzanın yan boşluğuna battım bir tane sık iğne. Yine aynı trabzanın üzerinde farklı bir ilmeğe batarak bir tane daha sık iğne yaptım. Bu şekilde köşeye geliyorum. Köşedeki dönüşü göstereceğim. Köşeye kadar geldim. Şimdi ilk trabzanın bakın dip boşluğu neresi? Üzerine zaten sık iğne yaptık. Şurası. Oraya toplam 3 adet sık iğne yapacağım. Burada amaç dönüşte kasılma olmasın. Bakın aynı boşluğun içine ilk trabzanımız şurada üzerine sık iğneler yaptık. Aynı boşluğun içine 3 adet sık iğne yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane sık iğne. Buradan sonra artık yapılacak olan işlemler aynı. Köşelere ne yapıyoruz? 3 tane sık iğne. Burada da aynı şekilde başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Trabzanların yan boşluklarına 2'şer adet, köşelere birer adet. Şu ağız kısmına geldiğimizde zaten işimiz çok kolay. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne. Sonrasında başladığımız noktaya geliyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada bitişi göstermek istiyorum. Başladığımız noktaya geldik. Bakın ilk trabzanımız şurası. Tepe boşluğu şu. Yapmış olduğumuz sık iğneler ise şunlar. Tepe boşluğumu bakın belirliyorum. Hemen o noktaya normalde dönüşlerde ne yapıyorduk? 2. 2 adet sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya. Sonrasında ise yan tarafa geçiyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum.
Bakın köşedeki tepe boşluklarını da 3'e çıkartmış oldum. Kaydırma tekniğiyle birlikte. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Şuraya 2 tane sık iğne yaptık. İlk trabzanımızın tepe boşluğuna. Kaydırma tekniğiyle de yine bir tane tepe boşluğu yaratmış olduk. Böylece diğer köşelerimizde olduğu gibi burada da rahat bir dönüş sağladık. Şimdi çantamın askısını ne şekilde yaptığımı göstermek istiyorum. Çantamın askısı için de 2 adet askı ördüm ve yine ikili trabzan örerek yaptım. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Genişlik ölçüsü 3 santim. Uzunluk ölçüsünü de paylaşayım. 42 sıra ikili trabzan ördüm. Şöyle göstereyim. 52 santimde uzunluğu var askımın. Dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. 7 adet ikili trabzan örerek yaptım her sırada. Onu da hemen göstermek istiyorum. Bu da çok basit. Aynı yan parçayı ördüğümüz gibi hiç farklı bir işlem yok burada da. Şimdi dikmek için bir miktar ip bırakalım askımızı dikmek için. Şöyle biraz toparlayayım. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. 7 adet zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum sonrasında. Tığıma ilmek doluyorum. 7. zinciri atlayıp 6. zincire batıyorum. Zaten 3 zincir çekerek bir tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Sonraki zincire geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Zincirime batıyorum. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi bir seferde. Toplam 7 adet ikili trabzan örüyorum. Her sıramız bu şekilde olacak. Üç zincir. Üst sıraya çıkarken hep 3 zincir. Geriye dönüyorum. İlk tepe boşluğuna değil ikinciye, çünkü buradaki ilk tepe boşluğu bizim çekmiş olduğumuz 3 zincirin dip noktası oluyor. Yine 7 adet ikili trabzan. Tığımıza bir defa ilmek doluyoruz. Boşluğumuza batıyoruz. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği bir seferde boşaltarak trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi yine 3 zincir. İlk tepe boşluğuna değil ikinciye bat. İkili trabzan. Her sırada 7 adet ikili trabzan. Askımda kenar dönmesi yapmıyorum. Sadece trabzan örgü yaparak askımı tamamlıyorum. Sonrasında artık askı örmemi tamamlamış oluyorum. Her sırada 7 adet ikili trabzan yaparak 2 adet askı örüyorum. Burada başka bir işlem yok. Tüm parçalarımızı tamamladıktan sonra artık birleştirme aşamasını gösterebilirim. Çantamın birleştirme işlemine gövde parçasıyla yan parçayı birleştirmeyle başlayacağım. Ne yapacağım? İçe gelecek olan kısımları şöyle birbirine yapıştırıyorum. Dışa gelecek olan kısımlar dışarıda kalacak. Şöyle göstereyim. İçe gelecek olan kısımlar ise birbirine şu şekilde yapıştırıyorum. Ne demiştim? Yan parçamda 76 sıra ördüm. 25 sırayı bu kenar için ayırdım. 25 sırayı diğer kenar için. 26 sırada kalan 26 sıramda burası için. Tabii ki burada uzunluk ne demiştik? Sizin çanta parçanızın uzunluğu kadar olmalı. Yan parçamızın uzunluğu. O yüzden sıra sayısını da yine kendinize göre belirleyebilirsiniz. Şimdi hemen birleştirme işlemine başlıyorum. Çantamızın ağız kısmı burası. Yan tarafından şu şekilde başlayacağız. Sık iğnelerin içte kalan ilmeklerinden birleştirme işlemi yapacağız. İki parçanın hemen ilk ilmeğinden iğnemi geçiriyorum. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Şimdi sık iğnelerimizin tepe boşlukları burası. Her iki parçamızın
kenarlarına sık iğne yapmıştık. Gövde kısmındaki sık iğnenin bakın 2 ilmeğin arasından iğnemi geçiriyorum. Şöyle yan parçanın sık iğnesinden de şu şekilde geçiriyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geliyorum. İçteki ilmeklerden bakın geçiriyorum. Her iki parçanın içteki ilmeğinden geçirerek dikiş işlemi yapıyorum. İğnem ne taraftaysa oradaki sık iğneye geliyor sıra. Bakın şu an ipim nerede? Yan parçamın üzerinde. Yan parçamın bir sonraki sık iğnesinin tepe boşluğundan geçiriyorum. Sonra gövde kısmındaki sık iğneden. Sırayla karşılıklı sık iğnelerden iğnemi geçirerek dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde çantamın 3 kenarını dikeceğim. Dediğim gibi dikiş tekniğini istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Önemli olan parçaları birbirine birleştirmek. Şimdi 3 kenarı da dikeceğim. Sonra diğer parçamı da yan parçamın şu diğer tarafına dikeceğim. Dikiş tekniğinde farklı bir işlem yok artık anlatmam gereken. Tüm parçaları birleştirip askı dikişini göstermek istiyorum. Çantamın gövdesini birleştirdim. Artık askımızı dikme aşamasına geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Arka tarafını da göstereyim yine. Taban kısmımız bu şekilde. Dikiş yerlerimiz şuralar bakın. Şimdi askılarımızı nasıl dikeceğiz? 2 adet askı örmüştük. İkili trabzan yaparak ördük. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane bu uçtan trabzanımı, 3 sıra trabzanımı şöyle içeriye koyacağım ağız kısmında. Diğer şöyle askımızı da yerleştirirken düzgün yerleştirelim. Dönük olmasın. Şöyle ayarlarsanız. Tekrar şöyle göstereyim. Kolunuza taktığınızda düz durması önemli olan. 3 trabzan sırası da bu taraftan içeriye şöyle yerleştireceğim. Ve içten dikiş yapacağım. Bakın iç kısmı yerleştirdim. Dilerseniz dışarıdan da dikebilirsiniz ama ben dışarıdan askımın ucunun gözükmesini istemiyorum. Şu şekilde içeriye yerleştireceğim. Şimdi çantamın ölçüsünü paylaşayım. Ondan sonra askımı yerleştirirken hangi aralıklarda yerleştirdiğimi söylemek istiyorum. Genişlik ölçüsünü vereyim ilk etapta. Çantamın genişlik ölçüsü 39 santim. Çok az da 39 santimi geçiyor ama 39 santim olarak baz alıyorum ben. Yükseklik ölçüsü de taban dahil ağız kısmından alıyorum. 34 santimdi çantamın yükseklik ölçüsü, taban dahil dediğim gibi. Şimdi askımızı yerleştirirken ne yapacağız? Şu iki kenardaki ikili trabzanlarda onları yelpaze olarak almıyoruz. Bakın şurada iki kenarda neler var? İkili trabzanlarımız var. Yelpazelerimiz hangisi? Şunlar. 1, 2, 3, 4. Dördüncü yelpaze ile 5. yelpazenin tam orta noktasına askımın bitişini denk getiriyorum. Bakın. Tekrar göstereceğim şimdi. 1, şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 bitiş noktası şurası. Askımın bitişi oraya denk geliyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane yelpazemiz bu tarafta kaldı. Diğer taraftan da aynı şekilde şu köşedeki ikili trabzanlar yelpaze değil bakın. Şunları karıştırmayalım lütfen. 1, 2, 3, 4. Askımızın diğer ucunu da 1, 2, 3, 4 şöyle yerleştiriyoruz. Bakın. Şöyle çevireyim ki askıyı da görün.
1, 2, 3, 4. Şurası. 5. ve 6. yelpazenin altında kalıyor askılım. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4. 5. ve 6. yelpazemin altında kalıyor askım. Bu şekilde içten dikiş yapacağım. Şimdi şu kenarlarda kalan boşlukla şu ortada kalan boşluğun ölçüsünü vereceğim. Ona göre siz de boşlukları ayarlarsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi dikişlerimi üst üste getirdim kenardan. Şöyle çekersem, hatta şöyle yapayım. Alanım dar olduğu için elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle yaptım. Şuradaki dikişleri üst üste getiriyorum. 11 santim buradan boşluğumuz var. 11 santim de buradan boşluğumuz var. Şöyle göstereyim bakın. Yine kafanızda soru işareti kalmasın. Şurayı da ölçüyoruz. Buradan da 11 santim boşluğum var. Toplam ne yaptı? 11, 22 ve 33. Genişliğimiz neydi? 39 santim. 3'er santimde şurada iki yelpazemizin boşluğu, yani şu askımızın genişliği var. Bakın 3 santim buradan. 3 santim de buradan. Ne yaptık? Toplam 39'u tamamlamış oldu. Yani 11 santim burada boşluk bıraktım. 11 santim burada ve 11 santim de burada boşluk bırakarak dikişimi yapacağım. Ama siz kendi kol ölçünüzün genişliğine göre şu ortadaki boşluğu bırakırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Çantanızın şuradaki boşluklarını çok fazla bırakmayın ki aşağıya doğru böyle bu şekilde taktığınızda sarkma olmasın. Burayı da çok dar bıraktığınızda bu sefer kolunuza takmakta zorlanırsınız ya da kullanım açısından çok rahat olmayabilir. O yüzden şuralarda dengeli aralıklar bırakırsanız çantanızın askısını diktikten sonra çok daha güzel bir görüntü olacaktır. Şimdi normal iğneyle şu şekilde kenarlardan dikiş yapacağım. Dikiş işlemine başlamadan askımı buraya sabitleyeceğim. Bir iğne yardımıyla 1, 2, 3, 4. Şöyle bakın 1, 2, 3. Şöyle yerleştiriyorum. 1, 2, 3. Hemen şöyle bitimine denk getirdim. Şöyle dışarıdan sabitledim. Şimdi iç kısmını açıyorum. Şöyle. Yine kendi ipiyle dikeceğim. Şu şekilde kenarlardan istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Bu şekilde dikiş yapacağız. Başka da hiçbir işlem yok. Her iki askımı da dikmeye devam ediyorum. Sonrasında bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çantamın tüm yapım aşamalarını tamamladım. Artık çantam kullanıma hazır. Şöyle iç genişliğini de göstermek istiyorum. Hem günlük kullanım için hem de plajda kullanım için gayet uygun genişlikte oldu. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Çantamın yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsettim, fakat yine sormak istediğiniz şeyler olursa sorularınızı videomun yorumlar kısmına bırakırsanız en kısa sürede sorularınıza dönüş yaparım. Çantama çıt çıt dikmedim ve astarlama yapmadım. Yazın çantalarımı genelde astarsız kullanmayı seviyorum. Eğer çıt çıt ve astar yapmak isterseniz kanalımdaki video linklerini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakarak hem astarlamanızı hem de çıt çıt dikiminizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun sonunda da yine her iki videonun linki de yer alacak. Oradan hızlıca ulaşabilir, çıt çıtınızı dikebilir ve astarınızı da dikebilirsiniz. Kanalımda çanta yapımı ile alakalı ya da şapka yapımı ya da farklı örgü fikirleriyle alakalı birçok farklı video var. O videolarımı da izleyerek kendinize farklı modellerde çantalar, şapkalar ya da farklı örgüler örebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.